Herkese selam. Bu görsel incelememizde ayaklarımızın altındaki o gizli ve görünmez dünyayı haritalamak için birbiriyle kıyasıya rekabet eden iki büyük teknolojiyi masaya yatırıyoruz. Yer altını keşfetmenin en güçlü iki aracı var elimizde. Biri yılların eskitemediği metal dedektörleri, diğeri ise GPR yani yeraltı radarı. İster heyecan verici bir arkeolojik kazı yapıyor olun, ister şehrin göbeğinde karmaşık bir inşaat sahasında çalışıyor olun, toprağın altında yatanları tam olarak bilmek, inanın bana her şeydir. Bugün bu iki muazzam teknolojiyi başa baş bir mücadelede inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hiç durup düşündünüz mü? Şu an üzerinde durduğunuz o zeminin metrelerce altında aslında ne var? O gizemli karanlıkta belki paha biçilmez antik kalıntılar, belki yıllar öncesinden kalma tehlikeli patlamamış mühimmatlar ya da tüm şehrin can damarı olan o karmaşık doğal gaz ve su boruları yatıyor. Toprağın altında ne olduğunu sadece tahmin etmeye çalışmak, bir projede yapabileceğiniz kesinlikle en pahalı ve bazen de en tehlikeli hatadır. Neden mi? Çünkü ufak bir yanlış tahmin, ana bir boruyu patlatmanıza veya tarihi bir eseri saniyeler içinde yok etmenize mal olabilir. Peki ama kepçeyi toprağa vurmadan önce altındaki o kaosu gerçekten net bir şekilde görmek mümkün mü? Bunu başarabilmek için bugün tam olarak neleri konuşacağımıza hızlıca bir göz atalım. Önce gizemli yeraltı dünyasının doğasına bakacağız, ardından çevik ve odaklı metal dedektörlerini, sonrasında ise o detaylı yeraltı radarını yani GPR'ı inceleyeceğiz. Tabii bir de işin seyrini tamamen değiştiren o çarpıcı faktörü, zemin türlerini konuşup en sonunda hangi aracı ne zaman seçeceğimizi gösteren karar matrisiyle işi bağlayacağız. Hemen ilk konumuzla yeraltının o gizemli doğası ve sadece tahmin yürütmenin bize ödettiği o ağır bedelle başlıyoruz. Bilirsiniz insan gözü gerçekten harika bir organdır. Ama iş toprağın 1 santimetre altını görmeye geldiğinde maalesef tamamen körüz. İster bir define avında olun, ister devasa bir altyapı projesini yönetin, ya umarım burada önemli bir şey yoktur diyerek iş makinesini toprağa daldıramazsınız. Bu kör noktayı aşmanın tek bir yolu var. Tahmin yürütmeyi bir kenara bırakıp gücünü elektromanyetik bilimden alan teknolojilere güvenmek. Çünkü eğer sadece şansınıza güvenirseniz, yer altındaki plastik bir su borusunu tamamen gözden kaçırabilir veya yüksek mineralli bir toprakta çalışırken cihazınızdan gelen sürekli yanlış alarmlarla çıldırma noktasına gelebilirsiniz. İşte bu yüzden elimizdeki teknolojik seçenekleri çok ama çok iyi tartmamız gerekiyor. Peki bu körlüğü nasıl aşarız? Karşınızda ilk kahramanımız çevik, odaklı ve sahanın o deneyimli avcıları olan metal dedektörleri. Onlar için sahanın o hedefe kilitlenmiş eski kurtları diyebiliriz. Peki işin mutfağında neler oluyor? En yaygın iki teknoloji var. VLF yani çok düşük frekans ve PI yani darbe indüksiyonu. Aslında olay şu. Bu cihazlar toprağa aktif elektromanyetik sinyaller, bir nevi görünmez dalgalar gönderiyor. Eğer bu dalgalar iletken bir metale, diyelim ki bir altın sikkeye veya paslı demir bir boruya çarparsa, o metal anında uyarılıyor ve geri bir sinyal yansıtıyor. Dedektörümüz de sadece ve sadece bu ikincil tepkiyi yakalıyor. Hem demir içeren hem de içermeyen metalleri, mesela altını veya gümüşü bulmakta gerçekten harikalar. Bakın, onları alet çantanızdaki mükemmel bir çekiç gibi düşünün. Son derece hafiftirler, maliyetleri oldukça düşüktür ve o meşhur bip sesiyle size anında gerçek zamanlı bilgi verirler. Üstelik altını değersiz bir demir parçasından ayırma konusunda da kusursuz çalışırlar. Ama her aletin bir sınırı vardır, değil mi? Bu cihazlar genellikle yüzeye yakın, yani 2 metrenin altındaki derinliklerde etkilidir. Ve en büyük zayıf noktaları ne biliyor musunuz? Eğer aradığınız şey metal değilse, mesela plastik bir boru, tarihi bir lahit ya da gizli bir tünel boşluğu arıyorsanız, metal dedektörü buna karşı kelimenin tam anlamıyla kördür. Yani çivi çakmak için harikadırlar ama vidayı asla çeviremezler. İşte o vidayı çevirmek için, yani derinleri detaylıca görmek için sahneye diğer yarışmacımız çıkıyor. GPR, yani yeraltı radarı. Şimdi GPR işleri tamamen başka bir boyuta taşıyor.
Metal dedektörlerinin aksine bu cihaz oldukça analitik ve derinleri gören metodik bir tarayıcı. Sistem çok zekice çalışıyor. Anten, toprağın içine ultra yüksek frekanslı radyo dalgaları ateşliyor. Bu dalgalar toprağın içinde süzülürken, topraktan farklı bir materyalle ya da bir boşlukla karşılaştığında anında bir yankı oluşturup geri yansıyor. Cihaz da bu yankının ne kadar sürede geri döndüğünü ölçüyor. Yani size sadece burada bir şey var demekle kalmıyor, aynı zamanda onun milimetrik olarak hangi derinlikte olduğunu da söylüyor. Bir nevi yeraltının ultrasonluğu çekiyor diyebiliriz. Bu iki teknolojiyi yan yana koyduğumuzda aradaki fark gerçekten gece ve gündüz gibi. GPR önünüze yeraltının yapısal bir haritasını seriyor. Plastikleri, betonu, yeraltı sularını veya mağaraları 3 boyutlu olarak görebiliyorsunuz. Oysa metal dedektörü size sadece metaller için o anlık hızlı sesli bildirimi sağlıyor. O halde hemen GPR her zaman daha iyidir diyebilir miyiz? Aslında hayır, işler o kadar da basit değil. İşte tam da bu yüzden işin içine o en büyük engel doğanın ta kendisi giriyor. Yani zemin türleri. Elbette dünyanın en iyi, en gelişmiş ve en pahalı cihazına sahip olabilirsiniz. Ancak günün sonunda kuralları çevre koyar. Eğer teknolojiyi yanlış zemin türünde kullanıyorsanız, inanın bana o cihaz tamamen işe yaramaz bir plastik ve metal yığınına dönüşür. Yer altını tararken bizi bekleyen iki büyük görünmez düşmanımız var. Biri mineralizasyon, diğeri ise dielektrik sabiti. Mineralizasyon aslında toprakta doğal olarak bulunan manyetik demir oksitlerdir ve metal dedektörlerinin kafasını öylesine karıştırır ki cihaz her yerde metal varmış gibi sürekli ötmeye başlar. Dielektrik sabiti ise işin nemiyi, yani suyuyla ilgilidir ve radar dalgalarının hızını belirler. Şöyle düşünün, kuru bir kayanın dielektrik sabiti 4 ile 7 arasındayken saf suyunki 81'dir. Yani su o dalgaların davranışını kökünden değiştiriyor. Bu tablo bize ortamların GPR üzerinde ne kadar inanılmaz bir etkisi olduğunu harika bir şekilde özetliyor. Kuru kum veya granit gibi ortamlarda GPR dalgaları çok derinlere inip mükemmel sonuçlar veriyor. Ancak aşağılara inip o ıslak kile ulaştığımızda işte orada film kopuyor. Islak kil yüksek derecede iletkendir. Radar dalgalarını tıpkı bir süngerin suyu emdiği gibi emer ve aşağı inmelerine asla izin vermez. Hele tuzlu su mu? Tuzlu suda GPR kullanmayı unutun. Fiziksel olarak tamamen imkansızdır. Açıkçası buradaki en büyük kural şu: zemin ne derse o olur. Eğer çalışma sahanız yağmur yemiş, o ıslak ve kirli topraklardansa, o tonla para döktüğünüz GPR cihazınız muhtemelen yüzeyin yarım metre altını bile göremeyecektir. Öte yandan, volkanik ve ağır mineralli bir arazide sıradan bir VLF metal dedektörüyle geziyorsanız, cihazınız toprağın kendisini metal sanacak ve size tam anlamıyla kabus gibi bir gün yaşatacaktır. Evet, darbe endüksiyonu yani PI dedektörleri mineralli toprakla biraz daha iyi başa çıkabilir, ancak yine de doğru aracı seçmek için önce zemini okumak hayati önem taşır. Peki tüm bu anlattıklarımızı masaya koyduğumuzda nihai kararı nasıl vereceğiz? İşte karşınızda her şeyi netleştirecek o karar matrisi. GPR'ın tartışmasız bir şampiyon olduğu o mükemmel senaryolar şunlardır. Eğer bir şehrin altyapısını kazacaksanız ve yer altında plastik borular veya seramik kanallar varsa GPR tek çarenizdir. Veya bir arkeolojik kazı öncesi eski bir yapının temelini 3 boyutlu olarak ekranınızda görmek istiyorsanız adres yine GPR'dır. Hele bir de buzullar üzerinde ya da kuru kumda çalışıyorsanız tadından yenmez. Tabii bu sistemlerin sağlam bir bütçe ve elde edilen o karmaşık verileri okuyabilmek için ciddi bir uzmanlık gerektirdiğini de asla unutmamak lazım. Öte yandan metal dedektörlerinin sahnenin yıldızı olduğu anlara bakalım. Eğer hedefiniz kesinlikle sadece metalse, mesela doğal altın külçeleri arıyorsunuz veya askeri bir sahada mayın taraması yapıyorsanız harikadır. Ve en önemlisi, hani o GPR'ı tamamen kör eden ıslak, iletken, kirli topraklar var ya, işte metal dedektörü o zemini adeta delip geçerek size metali bulacaktır. Bütçeniz kısıtlıysa ve sahada saatlerce bilgisayar ekranlarına bakmak yerine anında kulaklığınızdan gelen bip sesleriyle hızlıca devasa alanları taramak istiyorsanız, metal dedektörü sahadaki en iyi dostunuzdur. Yani anlayacağınız, yer altını haritalamanın tek bir mucizevi veya en iyi yolu yok. Her şey tamamen sizin hedefinize ve en önemlisi ayağınızın altındaki o toprağın kimyasına bağlı. Çok hızlı, çevik bir metal avcısına mı ihtiyacınız var, yoksa derinleri, plastikleri ve boşlukları analiz eden bir radar uzmanına mı? Bir dahaki sefere bir kazı alanına veya şantiyeye adım attığınızda kendinize mutlaka şu soruyu sorun. Acaba bu sahanın altında hangi gizemler yatıyor? Bu toprak türü bana ne söylüyor ve ben bu karanlığı aydınlatmak için doğru
doğru aracı seçtim mi? Bilgi güçtür ve artık siz bu iki muazzam gücün de sırlarına hakimsiniz. Bu görsel incelememizde bize katıldığınız için çok teşekkürler. Yeraltının gizemlerini çözdüğümüz bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşça kalın.